Merhaba, bugün bu videoda 1804 yılında Fransız İmparatorluğunu kuran Napolyon Bonaparte'ı bir senaryo olarak tekrardan günümüze getirerek Fransa'nın başına geçirip onu tüm dünya ile savaştıracağız. İlk olarak farz edelim ki Napolyon şimdi bir anda ortaya çıktı. Uyanışıyla birlikte gözleri ateşle parlayan Napolyon, karşısında gelişmiş teknolojiler, küreselleşmiş bir dünya ve zayıf düşmüş bir Avrupa buldu. Derken başkent Paris'e ulaştığında Fransız halkı Napolyon'u hayranlıkla karşıladı ve burada Napolyon onlara ilk konuşmasını yaparak şöyle dedi: "Ben geri döndüm. Bu ülkeyi yeniden ayağa kaldıracağım. Fransa tekrar bir imparatorluk olacak. Tüm dünya bu sefer diz çökecek." Bu sözler Fransa'da adeta kutsanmış bir coşku yarattı. Kısa sürede yükseldi ve Fransa'nın başına geçti. Napolyon tüm askeri teknolojileri millileştirdi. Yapay zeka destekli savaş sistemleri geliştirdi ve eski savaş doktrinleri modern teknolojiyle birleştirildi. Ardından Siber Grande Army yani Siber Büyük Ordu kurdu. Hedefi açıktı: Avrupa'yı fethetmek. Napolyon'un ilk hamlesi Belçika'nın işgaliydi. Çok geçmeyecekti ki ilk işgal emrini verdi. Sabah saat 4'te Fransız uçakları Belçika hava sahasına sızdı. Ardından kara birlikleri Brüksel'e ilerledi. 72 saat içinde de ülke tamamen ele geçirildi. NATO ülkeleri şaşkınlık içinde kaldı. ABD kınama mesajı yayınladı. Almanya ise acil savunma toplantısı düzenledi. Ama Napolyon için bu diplomatik tepkiler yalnızca gülünçtü. Napolyon Bonaparte'ın ikinci cephesi İtalya'nın kuzeyi. Fransa Alp dağları üzerinden savunmasız kalan Kuzey İtalya'ya ani bir harekat başlattı. Ardından Milano, Torino ve Cenova hızla düştü. Ancak İtalya'nın güneyinden gelen Amerikan destekli İHA saldırıları ve yerel direniş Napolyon'un ordusunu yavaşlattı. ABD'nin haftalar süren İHA bombardımanları sonunda Fransa geri çekilmek zorunda kaldı. Napolyon için İtalyan cephesi az kazançlı çıkmıştı. Yine de Kuzey İtalya'nın %40'ını ele geçirdi. Derken bu arada Napolyon Almanya'ya karşı Yıldırım Savaşı'nı başlattı. Napolyon beklenmedik bir saldırıyla Almanya'ya girdi. Berlin yakınlarına kadar ilerleyen Fransız birlikleri Kuzey Almanya'yı hakimiyetine kattı. Fakat Berlin'in kaybedilmesini istemeyen Almanya, Polonya ve Çekya ile savunma paktı imzaladı ve sonrasında karşı saldırıya geçildi. Ardından burada Berlin Savaşı adında bir olay gerçekleşti. Bu savaş sonucunda Almanya ve müttefikleri Napolyon'u bozguna uğrattı ve durduruldu. Fakat Napolyon pes etmeyecek ve Almanya'daki topraklarını terk etmeyecekti. Bu yüzden ordusunun bir kısmını bu bölgelere yerleştirdi. Bu sırada ülke içinde bazı sorunlar baş gösterdi. Korsika adası Napolyon'un tiranlığına karşı bağımsızlık talep etti. Marsilya ve Lyon'da da ayaklanmalar çıktı. Ancak izleme sistemleri sayesinde isyanlar Fransız ordusunun müdahalesiyle hızlıca bastırıldı. Napolyon'un otoritesi sorgulanmaz hale geldi. Ardından Napolyon şöyle dedi: "Fransız halkı benimle ya zaferi paylaşacak ya da küllerinden bile var olamayacak," diyordu. Napolyon Bonaparte'ın en büyük hayali tarihteki eksik kalan sayfayı tamamlamaktı: İngiltere'yi fethetmek. Modern uçak gemileri, denizaltılar ve savaş gemileriyle donatılmış Fransız ordusu İngiltere kıyılarına ulaştı. Londra ve Liverpool kentlerine füzeler atıldı ve bu şehirler hasar gördü. Derken Napolyon'un ordusu İngiltere'nin en batısından askeri çıkartma gerçekleştirdi ve ilerleyişlere başladı. Ardından Birmingham ve Bristol gibi kentleri ele geçirdi. Bu sırada İngiliz ordusu karşılık verdi ve Londra'ya 50 kilometre kala Fransız birlikleri durduruldu. Bu sert direniş Napolyon'u durmaya zorladı. Öyle ki İngilizler Birmingham ve Bristol gibi Fransız kontrolündeki bölgeleri de kısa sürede geri kurtardılar. Napolyon'un başlattığı bu savaş sadece bir askeri harekat değil, aynı zamanda küresel düzeni alt üst eden bir yeniden doğuştu. Ancak dünya daha yeni ısınıyordu. Önümüzde daha çok çatışmalar, karşı ittifaklar ve büyük kırılmalar vardı. İngiltere'ye düzenlenen çıkartmanın başarısızlıkla sonuçlanması Napolyon'un dünya kamuoyundaki ilk büyük yenilgisi olmuştu. Ancak bu mağlubiyet onun kararlılığını azaltmak yerine daha da körükledi. İngiltere kıyılarında kaybettiği donanma unsurlarını hızla yenileriyle değiştirdi. Üstelik şimdi yeni bir stratejisi vardı: Avrupa ile aynı anda cephe açmak yerine kıtalar arası parçalama taktiği. Yani yeni hedef Afrika çıkartması. Kuzey Afrika'nın fethiydi. Napolyon, Fransa'nın eski sömürge bağlantılarını harekete geçirdi. Cezayir'de uzun zamandır artan hoşnutsuzlukları fırsat bilen Napolyon, desteklediği darbeyle yönetimi ele geçirdi. Ardından Libya ve Tunus'a yönelik yıldırım harekatı başlattı. Fransız jetleri Trablus, Bingazi ve Tunus'ta hava üslerini yok etti. Kara birlikleri ise Akdeniz üzerinden çıkartma yaptı. 2 ay içinde de Kuzey Afrika'nın büyük bölümü kontrol altına alındı. Fakat Libya'nın doğusunda yerel milislerle birlikte çatışmaya girildi ve Libya'nın doğusu geri alındı.
Fakat yine de Napolyon'un yaptığı bu fethi Fransız halkı arasında yeni bir moral kaynağı oldu. Paris'te dev bir zafer yürüyüşü düzenledi. Konuşmasında şunları söyledi: "Avrupa'nın ötesine geçtik. Afrika'nın kalbine kadar ilerleyeceğiz. Onlar bana deli diye dursun. Ben sadece tarihin doğal akışını hızlandırıyorum," dedi. Bu arada Kuzey İtalya'daki karmaşa hala sürerken Napolyon yeni bir direktif verdi. Roma ele geçirilecek. Korsika adası üzerinden Roma bölgesine çıkartma yapan Fransa ilk etapta bu bölgeden küçük bir toprak aldı. Roma kenti direniş göstermeye çalıştı ancak modern Fransız ordusuna karşı dayanamadı. Hristiyan Katolikliğin merkezi Vatikan ve Roma işgal edildi. Bu olay dünya genelinde dini kargaşaya yol açtı. Napolyon İtalyan yönetimini ele geçirdiği için burada kukla ve onun kontrolünde bir yönetim inşa etti. Fakat bu olay Amerika Birleşik Devletleri'ni kızdırdı ve ABD Başkanı Roma'nın işgali sonrası dünya genelinde şu cümleyi söyledi: "Napolyon durdurulmalı. Bu sadece bir savaş değil, bu stratejiye bürünmüş bir tiranlıktır." Bu olaydan sonra NATO resmen Fransa'ya savaş ilan etti. İngiltere, Almanya, Polonya, İspanya ve ABD'den oluşan çok uluslu bir kuvvet oluşturuldu. Bu birlik Atlantik Kalkanı adıyla bir operasyon başlattı. Amaç Fransa'nın batı kıyılarına ani bir saldırıyla Paris'i tehdit altına almak ve Napolyon'u barışa zorlamaktı. Derken ilk çıkartma Bordeaux kıyılarına yapıldı. Fransız hava kuvvetleri direnmeye çalışsa da yoğun deniz bombardımanı savunmayı kırdı. Ardından paraşütlerle ordu indirmesi yapılarak çok sayıda NATO ülkelerinin askerleri buraya indirildi. Böylece Bordeaux, Nantes ve Rennes gibi kıyıya yakın kentleri de içine alan büyük bir toprak parçası NATO ülkelerinin eline geçti. Bu durum Napolyon'un ilk gerçek toprak kaybıydı. Ancak o pes etmedi. Kuzey Afrika'dan gelen birliklerle Batı cephesini yeniden güçlendirdi. Paris'e doğru ilerlemeye çalışan NATO birlikleri başkent yakınlarında durduruldu. Ardından buraya ağır makineli birlikler yerleştirildi. Bu arada Fransa'nın Kuzey Afrika'da ilerlemesi Türkiye'yi rahatsız etti. Türkiye, NATO'nun askeri kanadına yanıt vererek Bulgaristan ve Romanya ile bir Balkan koalisyonu kurdu. Amaç Fransa'nın İtalya üzerinden Balkanlara sızmasını engellemekti. Ancak Napolyon bu cepheyi öngörmüştü. Daha önce İtalya'ya konuşlandırdığı mekanize birlikler Slovenya üzerinden Hırvatistan ve Bosna yönüne ilerledi. Bu ülkelerin hafif direniş göstermesi yüzünden bu üç ülkeyi de ele geçirdi Napolyon. Ancak Sırbistan tarafında sert direnişle karşılaştı. Türk siyaları Fransız konvoylarını imha etti. Bu sebeple Napolyon'un Balkanlardaki ilerleyişi yavaşladı. Türkiye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Napolyon'un hırsı kıtaları değil, kendi sonunu fethedecek." Artık dünya genelinde tüm cepheler alev alevdi. Napolyon sadece Avrupa'da değil, Afrika'da ve Balkanlarda da çarpışıyor, düşmanları çoğalıyor, toprakları dalga dalga büyüyor ve daralıyordu. Ama bu onun savaş planının yalnızca başlangıcıydı. Dünya artık ikiye bölünmüştü. Napolyon'un imparatorluğu ve geri kalan herkes. Fransa, Kuzey Afrika'nın büyük kısmını, İtalya'yı ve Orta Avrupa'nın bazı bölgelerini kontrol ediyordu. Ancak bu hızlı genişleme, lojistik sorunları ve halk arasında yorgunluk yaratmaya başlamıştı. Gıda tedarik zincirleri sekteye uğruyor ve enerji krizi büyüyordu. Fransa içinde Normandiya ve Marsilya gibi bölgelerde yeni isyan dalgaları yükseliyordu. Napolyon iç baskınları bastırmak için yeni bir düzenleme ilan etti. İmparatorluk Kodu. Bu yasa ile orduya sınırsız operasyon yetkisi verildi. Fransa artık klasik bir ulus değildi. Teknolojik bir otokrasiydi. Aynı anda Fetih Dalgası adı verilen yeni bir küresel harekat planı devreye girdi. Napolyon, Batı Avrupa'daki kontrolünü genişletmek için Pirene Dağları'nı geçerek İspanya'ya saldırdı. Madrid, Valencia ve Barcelona'ya eş zamanlı hava saldırıları düzenlendi. NATO kuvvetlerinin yoğunlukla Fransa'nın batısında konuşlanması saldırıları önleyemedi. Bu yüzden 3 hafta içinde İspanya'nın %70'i düştü. Portekiz ordusu ise Fransız tanklarına karşı koyamadı ve teslim olarak tüm toprakları Napolyon önderliğindeki Fransa'ya bıraktı. Bu arada Napolyon soğuk iklimlere aldırmaksızın kuzeye döndü. Fransa'nın kontrolündeki Belçika ve Almanya üzerinden Hollanda ve Danimarka'ya ilerledi. Bu ülkeler kısa sürede düştü. Ardından Norveç kıyılarına denizden çıkartma yapıldı. Ancak Norveç dağlık coğrafyası ve yerel halkın gerilla taktikleri nedeniyle zorlu bir savaş alanına dönüştü. Yine de başkent Oslo'nun kontrolü ele geçirildi. İç kesimler ise aylar sürdükten sonra tamamen alınmıştı. Cepheleri büyütmeye devam edecek olan Napolyon Bonaparte'ın Doğu Avrupa
Avrupa'daki genişlemesi kaçınılmazdı. Napolyon, Almanya'daki üslerine büyük bir askeri taarruz gerçekleştirdi ve böylece Alman savunmasını parçalayarak Berlin'i ele geçirdi. Daha sonra da Polonya içlerine doğru taarruza geçti. Ancak bu bölge NATO'nun kalbiydi. Polonya, Litvanya, Ukrayna ve ABD destekli birlikler birleşik savunma hattı oluşturdu. Bu yüzden Napolyon'un Polonya'daki ordusu ilerleyemedi. Napolyon Bonaparte burada strateji değiştirerek doğrudan Rusya sınırına yaklaşmak yerine cepheyi sabitlemeye ve Orta Avrupa'daki kazanımlarını korumaya odaklandı. Bu karar onun ilk defa savunma ağırlıklı bir pozisyona geçmesine neden oldu. Bu arada Fransa'nın kontrol ettiği alanların büyüklüğü Çin ve Hindistan'ı rahatsız etmeye başladı. Çünkü enerji yolları, limanlar ve Avrupa ticaretinin büyük kısmı Napolyon'un elindeydi. Çin, Pakistan ve İran ile yeni bir Doğu bloğu kurdu. Bu blok Fransa'ya doğrudan savaş ilan etmese de Afrika'daki çıkarlarına saldırmaya başladı. Fransa'nın işgal ettiği Libya ve Cezayir limanlarına sabotaj patlamaları düzenlendi. Bu gelişme Fransa'yı ilk kez deniz aşırı topraklarını korumak için merkezden asker çekmeye zorladı. Derken Napolyon'a bir darbede okyanus ötesinden geldi. ABD ve Kanada Atlantik üzerinden gizli bir hava indirme operasyonu başlattı. Amaç Fransa'nın iç bölgelerinde ekonomik ve iletişim merkezlerini ele geçirmekti. Derken Hollanda ve Belçika topraklarına daha fazla asker indirimi gerçekleşti. Bu sebeple Amerikan askerleri çatışarak bu ülkeleri Napolyon'un hakimiyetinden çıkarttı. Ardından Napolyon bu operasyonu alçakça bir korsanlık olarak nitelendirdi. Buna cevaben Kuzey Amerika kıyılarına füze saldırısı tehdidinde bulundu. Artık savaş nükleer eşiğe dayanıyordu. Dünya yavaş yavaş bir uçurumun kenarına sürükleniyordu. Napolyon'un imparatorluğu büyümüş ancak aynı oranda düşmanları da güçlenmişti. Asya, Amerika ve Afrika aynı anda karşı koymaya başlarken Fransa içten içe tükenmeye başlıyordu. Ama henüz Napolyon'un son kozları sahaya sürülmemişti. Napolyon hala kararlıydı. Fransa İmparatorluğu ya sonsuza dek sürecek ya da onunla birlikte dünya çökecek diyordu. Napolyon Bonaparte yeniden döndüğü dünyada 4 yıl boyunca insanlık tarihinin en büyük savaşına önderlik etti. Fethettiği her şehirde eski ihtişamı canlandırmaya çalıştı. Ama dünya artık onun dünyası değildi. Napolyon ABD ve NATO ülkeleriyle anlaşma yapmak istedi. Fakat ABD, İspanya ve Portekiz'i vermesi karşılığında bunu kabul etti. Böylece savaş sona erdi ve Napolyonlu Fransa topraklarını büyütmeyi başardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazlası için abone olarak kanala destek olabilirsiniz.